Koş, kaç, 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 kaç. Kaç. Evet, evet, korkunç olacağını biliyordum. Kaç. Hala alıyor, alma oğlum. Onun için zaten geldiler. Herkese merhabalar, DT TV'ye hoş geldiniz. Ben Ögün. Bugün beraber Tek Boynuzun Ölümü isimli bir filmi başlıyoruz. Hiçbir fikrimin olmadığı bir filme. Sadece başrolde Jenna Ortega var. Kendisine Wednesday ya da Scream, aynen Scream'di. Evet, Çığlık 5 ve 6'da oynuyordu diye hatırlıyorum. Bu gibi eserlerden tanıdığım bir yüz. Wednesday'de özellikle bayağı iyi iş sergiledi aslında. Wednesday bayağı iyi popüler etti Wednesday serisini. Kendi performansıyla. Bakalım filmin hiç böyle fragman bir şey setmedi. Nasıl bir şey olacağını bilmiyorum ama fantastik bir şey olacağını şimdiden biliyoruz. Göreceğiz. Başlayalım. İyi seyirler dilerim. Kanada. Kanada uçaktan andım. Okey. Ant-Man. Tabii ki başka filmleri var. Fransa bile oynamışlığı var bu adamın. Fransa oynadığı var. Ghostbusters'ı oynadı. Ant-Man'de ama özellikle popülerli yani kendi kişisel performansı çıktı ortaya. Of. Sorry, you fell asleep on me. How would I do that? Aha. Belli kız ama hiç samimi değiller. Okey, pek böyle samimi olmayan, yakın olmayan baba kız hikayesi göreceğiz gibi geliyor sanki şimdi. Böyle bir ergenlikteki bir kızla samimi olamayan, böyle yani kızı aslında uyandırmak istemiyordu, belliydi yani. Çünkü herhalde uzun zamandır böyle yani bir başını omzuna koyması bile yakınlık hissettirdi adama. Onu anladık. Ama belli yani yan yana olmalarına rağmen nasıl mesafeliler. I'm gonna put your window up. Pollen is killing me. Aa, elektronik sigara çekti. Okey, bundan da gizli nasıl arada götürdü vallahi, helal olsun. That's definitely not why I'm here. Yeah, but you still can, right? Beraber Taking some nature. baba kız tatile mi çıktılar? Aynen, doğa tatili belli, yakınlaşmak için. Ama pek öyle Bu bölgedeki dağlar insan tarafından el değmemiş dağlar. Güzel aslında. Benim böyle tarz şeyler, bu doğa hissiyatı ilgimi çekiyor da tabii herkese göre değil. Çok güzel bir mağara var. Ya işte gizem kısmı neden başlayacak, o da var yani. Baksana bir hani içeriden bir at hırlaması sesi geliyor. Look, I get you don't want Cidden tek boynuzu göreceğiz gibi geliyor sanki bu filmde bana. everything that's happened to us. Başımıza gelen her şeyden dolayı Happened to us? ne geldik başınıza? Or you just talking about anything Oh, come on, going that's- on with your boss? Patronların davetiyle aslında bir doğa sanırsam olayına gidiyorlar. We could really milk them for. Bekar bir baba aynı zamanda. Boşanmış herhalde. Onun için fazla vakit geçiremiyor çocuk kızıyla. Get it out of your system before we get there. Are you talking about my personality? Of. Evet, bu hiç hoşuna gitmez. Then I will earn enough to make sure that we're okay, no matter what hits us. Burada aslında şey görüyoruz yani. Kız daha hala genç, böyle doğayı koruyalım bilmem ne falan böyle kafasında. Ama adam sadece kendi ailesini geçindirmek için paraya odaklanmaya çalışıyor falan. Bunun için hiç doğa falan önünde değil gibi, sen bir hava vermeye çalışmışlar gibi algıladım ben. Hello? Hello? Can you hear me? Of, çok hızlanıyor. Geliyor da kızı. Oh my god, use some tissue. That's disgusting. Harbiden unicorn, tek boynuzlu at gördük. Ve böyle bir hatta büyük ihtimal tek boynuzlu attı. Lan in bak işte, Allah, dikiz aynasından gözlemlemeye çalışıyor hala. Tabii ki de başka bir hayvan olabilir, onun için tedbirli olmakta fayda var ama. Aha, ayaklarını, o tek boynuzunu görüyoruz. Evet, yanlış mı görüyorken emin olamadı. Ulan tek boynuzlu at mı falan böyle diye kendisince de emin olamadı hiç. Gözünü çıkartıp bakmaya çalışıyor. Bir de mor kanıyor yani. Bir de şöyle bir şey de var. Tek boynuzlu atların kanını içmek yani iyileştirici özelliğe sahip olduğu söyleniliyor. Bu arada. Kendi kanını içirsek. Kız gözyaşlarını hafiften boğulmaya başladı bile. Suffering. Acı çekiyor. Oo, bir de yavru. We can't just leave it here. Right? Güzel. Biz burada bırakamayız diyor, tamam. Bir şeyler yapman lazım yani, bunun farkında adam. Hala başına neler gelecek onu düşünüyor yani. Ama kız canlıya acıyor.
bir şeyler yapıyor. Bir şey mi çağırdı? Annesini falan mı çağırdı acaba? Boynuzu parlıyor. Bir şeyler olacak. Okey. Ne oluyor şu an? Kız transa girdi. Yani bir şeyler gösteriyor kız ama ne gösteriyor onu? Öldürdü mü hayvanı? Tek boynuzun ölümü her zaman doğaya olan bir lanet gibisinden aktarılıyordu en azından dinlediğimiz eserlerde. Bu büyük bir sorun açacak gibi geliyor sanki. En azından böyle başladıysak o hikayeyi. Bu yüzden büyük bir soruna yol açacak gibi geliyor. Kız bu olayı hiçbir zaman unutamayacak. Ve umarım bu olay ileride götümüzü ısırmaz diye bir tabir olur Amerikalıların. I hope it don't bite my ass gibisinden bir tabir olur. Umarım işte bir ara gelip de yakamıza yapışmaz bu olay. Baksan kız... Adam aslında tamam hayvan acı çekiyordu ve ama yardım etmeye hiç çalışmadı bile de. Belki yardım etmeye çalışsa bir doğa koruyucularına falan ulaştırsa bir şekilde ama yani tabii ki çok kötü yaralanmıştı ama. Aha bu elemanı biliyor musun? Bu eleman patronları. Guard Shepard. I'm so sorry we're late. Bu adam patronları. You folks here? Come in here for a cut of the good stuff. Açık oyunlarda falan biliyoruz. Ridley. How's the drive through the pass? Get Bu Odell denilen adam sanırsam patron. Unfortunately, no, but it was just lovely. Hayır, bazı sorunlar çıktı. Bunu da anlatmıyor. Maybe you should splash some water on yourself. See if that helps. Oha cidden mi? Cidden hayvan herif. Of. Tamam. Bu şu an serideki herkesten nefret edeceğiz gibi geliyor ve belli bariz. O kim? Arkada bizi birisi takip ediyor. Bir tane kadın. Arabayı vurduğumuzu anladı. Şu an hikayedeki herkes pislik yani. Bir tek kızımız Cidliydi sanırsam ismi. Bir tek kızımız hariç herkes pislik. Oha nasıl lan? Bir dakika ne? Kızın kafayı mı yiyor kız? traditional treatment. Kızın sivilceleri falan vardı. Sivilceler öyle bir avda sileyinde geçmez öyle ki. In preparing Ama şey vardı. Mor bir iz çıktı ya. Acaba belki de yani hayvanla tek boynuzlu temasa geçti ya. Belki de iyileşme falan özelliği gibi bir şey mi oldu acaba? O yüzden bir şey. and Shep would agree Emin değilim. they got to know. Çünkü mor olması hayvanın kanı da mor ya. Belki onunla alakalı bir şeydir. Hayvanla iletişime geçtiği için belki de bütün her şeyini iyileştirmeye falan başladı. Aynen. Kız da bunu fark etti. Bir şeyler farklı. Yani normalde akne, sivilce falan öyle geçmez yani. Boya gibi geçiyor. Baksana adam da iyileşti artık gözleri de ihtiyacı yok. Tek boynuzlu atla iletişime geçtiği için. Overall, representing the family's board interests at Büyük ihtimalle bir şey söyleyeyim. Bence bu ailede tek boynuzlu atı duyup da işte buraya gelmiş olabilir ki kendisini iyileştirmek için bu adam. or My diversified Yani sonuçta ilaç firması falan böyle tek boynuzlu atın iyileştirici özelliğini belki de duymuşlardır da onun için burada yaşıyorlar olabilirler. art history. Vedi sanat tarihi. Vedi'yi buraya da özellikle çağırmaya çalışmışlar senin aileni tanımak için ama sanki başka bir şeyler daha dönüyor gibi. Ya bu adamlar, bu aile birçok iyi davranmaya çalışıyor bir de çok kötü davranmaya çalışıyor. Hayvan ölmemiş bu arada. Ya da bir şeyler dönüyor ama yavaş yavaş bize açıklanacak gibi geliyor. Aynen ölmemiş. Kendini iyileştiriyor belki de bir şekilde. I need you in there, and I need you to be normal. Normal davranma. Hala normal davranma diye söylüyor. Look out to me. I can feel it. Okay, look, Beni çağırıyor diyor. it's and we never have to talk about it ever again. Aha evet canlandı. Hayvan canlandı. Anladı şimdi. Bir şeylerin döndüğünü. And even answer any Wait, you're question. gonna what? Elliot, Kızını yani öyle bırakacak mısın bir uçağa? Even if that means Bir karar vermesi lazım. Kendi kızı ve bu olay mı yoksa hala işi mi? I'm fine. I just there's Evet bir şey yani adamda bir şeylerin döndüğünü anladı. Evet. Aynen bir şeyler döndüğünü anladılar. Abi yani yalanlar toparlanamıyor hep bu yüzden işte de. Evet çıkacak hayvan.
kapıdan fırlayacak gibi geliyor her an. Camlarda film ya. Gözükmüyor hiçbir şey. But Evet. Okey. Tamam, bu artık iyice psikopatlaşmaya başladı. in swim shorts for this moment. in this area, Doesn't seem novel to you? yes, it is novel. Ben aile belki de bu hayvanı biliyordur da o yüzden buradadır diye bakıyordum ama bilmiyor sanırsam. Ama iyileştirici özelliğini alacaklar eminim. With not the fault of any one driver per se. It's a fucking unicorn. Evet, unicorn hiçbir şey söyleyemiyor. Çünkü yani çok saçma geliyor kulağa ama kız söyledi. It does seem like a unicorn. Evet. Adam yaklaşıyor. Belki yakınlardakinin işte iyileştirme etkisi vardı. Adam da iyileşecektir bir şekilde. And then its blood got all over my face. Evet, kanı yüzüne bulaşmıştı. Bu yüzden belki Face. iyileşti. It's a face. What? It's my acne. Sivilcesi evet iyileşti. Aknesi. Not anymore. İyileştirici özelliği var. And you've had no other contact with it. Well, something got in my eye. Evet, gözlük takmıyor artık. Anlıyorlar şimdi yavaş yavaş olayları. Board with the tire iron. Abi bu iş aslında çok kötü şeye geliyor. Hayvana harvest etmeye çalışacaklar, yani hayvanı kanını tüketmeye çalışacaklar ki iyileştirmek için, ilaç yapmak için en azından ya da. Wildlife Foundation. I'm When that sorry, my child. Ya tabii ki de yani We'll have to go government. Alçalıt üzerine deney uygulansa buna tabii de kafiyiz ama I don't think we Or have. perhaps you're right. ya da ama hayvan ölümsüz diye işte büyük ihtimalle hayvanı sürekli eziyet ederek kullanmaya çalışacaklar. In a delicate situation, do you? Right. In my opinion. Herkes şu an düşünüyor bu hayvanı nasıl tüketebiliriz diye. Again, summon Dr. Sol, his mobile laboratory post haste. Aynen, laboratuvar ekiplerini çağırıyor direkt. Evet, bu hayvanlar istedikleri çok fazla şey var. Deney yapacaklar üzerine. Hopefully I stepped in. Günü kurtardın mı? O şey dokunduğunda belki de hayatın en mutlu anını yaşıyor gibi gözüküyordu sanki. I mean, yes, something happened, but I wouldn't. It was Ama kötü bir şey gibi hissettirmedi, iyi bir şey gibi hissettirdi sanki, değil mi? showing me something. Evet, bir şeyler gösteriyordu. Forget it. What? Oh, 'cause Açıkla, evet. fucking crazy. No. Look, I want to hear. Güzel, tamam. Evet, dinlemeye çalışacak. Okay, well, I tried to tell you earlier. Hala it was- ümit etmeye çalışıyordu adamın iyiye döneceğine dair. You had I get this feeling I don't think we're supposed to be here. Burada olmamamız gerektiğini hissediyorum o öldüğünden beri diye. Belki de doğru olan odur. you had a weird experience, and I will pay for the extra therapy. Ya Standing gain, special connection to a magical dead horse. valla Be what we adam hala kıza diyor normal davran, ben sizden sonra terapi paranı öderim diyor. yani hayatımda gördüğüm en iyi iletişim kuran baba ya. Eskiden ne kadar mutlularmış. Ya annesini de görüyoruz böyle. Kendisini de güldüğünü görebiliyoruz yani. Film boyunca ilk defa güldüğünü gördük, hatta fotoğrafta da olsa. Yani bunu aslında çağımızda çok kişide de görebiliyoruz. Para kazanmak sadece eve para getirmeyin, korumak, kollamak olduğunu düşünen yani bunu çok fazla görüyoruz aslında günümüz hayatımızda da. Tek boynuz görseli arkada. Şimdi takıldı. Tek boynuzlarla aynen araştırma yapacak. Ne varsa okumaya çalışacak ki en azından bilgi edinsin. Evet, mantık olan bu zaten. Yeniden dirilecek gibi hissediyorum sanki ama. Aynen, sen de belki bir boynuzuna dokunmaya çalış. Belki sen de bir şeyler görürsün. Aynen, bak bir şeyler parlıyor. Oo, bir hayvan kükremesi duyduk. Belki ailesi işte atı arıyordur. Think it must be moose mating season or something. Çiftleşme sesi. Hayır, ben etmiyorum. Pass me that rope. Evet, kendisi de korktu, çekindi tabi. Yani tek boynuzlar tarafından saldırıya uğrama gibi bir olayımız olabilir mi acaba? Bir şeyler hareket ediyor bu arada. Görüyor musunuz? Ağaçların rüzgar sallanması mı o yoksa? Mercilessness and ferocity match. Oo, yani tek boynuzlar saldıracak bizi diyor. Ve bu mağarayı aslında daha önce gördük aslında. Yani saldırıya uğrayacağız gibi geliyor. Evet. Orktan çıkıp da işte diğer tek boynuz atlar gelip kurtarmaya çalışmak için bize saldıracaklar.
Evet geliyorlar, hissediyor da kendisi. Onların gözlerinden görüyor sanki. Evet geliyorlar. Olay aslında ilginçmiş yani. Bu yıl Ortaçağ zamanında da yaşanmış. Tek boynuzlu atı dinginlemek için işte genç masum bir kız kullanılıyormuş genelde. Ve bu sayede ele geçiriyormuş. Oha! Bu ne? What are you doing? What the Laboratuvar ekibi gelmiş sanırsam. Aynen sizin üzerinizde de deneyler yapacaklar belli. Olaylar düşündüğümden daha farklı yol alıyor açıkçası. Ve baba da her şey okey falan diye bakıyor yani. Tek boynuzlu at istiyorlar belli. research on unicorns, and I think we need to be careful. Evet saldırıya uğrayacağız gibi geliyor. Museum. Right. Can we talk later? This science stuff's important. Allah'ım kızını da dinlemeyi öğren artık yeter ya. Some sort of organ? Bu kadını tanıyorum. Bu kadını da şeyde görmüştük. Firing bioelectrical signals to depolarize cells. Human Hearst'te görmüştüm. Başka şeylerde görmüştüm en azından. Viral seem unusual. Potentially Yani iyileştirme gücünün kaynak boynuzdan geliyor diyor. pulverized horn. We need to study it. Ezilmiş boynuz parçacığı. En azından direkt kesip almıyorlar. Sadece tozunu kullanıyorlar. Çünkü kesip alırlarsa hayvan da direkt ölecek gibi geliyor. Ben acaba saldırıya uğrayacağımıza eminim diğer tek boynuzlu atlar tarafından. Yani kendi bu bizim elimizde olan yavruyu kurtarmak için. Ama işte ne zaman olacak? Direkt adam üzerinde uyguluyorlar iyileştirme etkisini. Bir şey söyleyeyim ama bu böyle bir şey olursa iyileşirse falan böyle aslında yani şimdi olaylara bakış açım değişebilir yani. Çünkü bu devrim niteliğine bir iyileştirme olur ve şöyle bir şey de var. Tamam tek boynuzlu atlar yani bir hayvan bir canlı buna biz değer veririz. Canlılara değer veriyoruz. Fakat insanlara daha çok değer veriyoruz yani. Tabii ki de hayvandan daha değersiz insanlar da var. Fakat biz insanların geneline konuşuyoruz. Daha çok değer veriyoruz. Bu sebepten dolayı yani bence de bir şekilde bu hayvanları kullanarak ilaç üretilmesi mantıklı olabilir. Fakat yani bu da bütün hepsinin soyunu sonlandırmak anlamına gelmemesi lazım tabii ki de. Bunun orta yolunu bulunması lazım açıkçası. Eğer böyle bir yöntem olursa iyileştirebilirsek. Kızım dikkat et tek başına ormandasın bak gördün de o katledilme olaylarını falan böyle resimlerde. Yani şimdi öfkelerini senden de çıkartabilirler belki de. Ya da senin masum olduğunu görüp belki sana da zarar vermezler. Emin değiliz de göreceğiz. Buraya gelip de işte ağaçlara boynuzlarını falan sanırsam sürtmüşler. Evet nefes alma sesi duyuyoruz. Birden böyle karşımıza çıkacak. Yakınlarda hissediyorum. Evet sesin. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Abi ya kapıyı kapatmayı öğrenemedi. Ya tabii ki üstünden çok rahat atarlar ama How are you feeling? nasıl? I do believe. Of course it is, Odell, of course. Şu an eğer bir etkisi yok sanırsam ama No, I bet. It's working. umarım işe yarar tabii ki. Discovery, your cut. Payını alırsın bu işten diyor. Perhaps you'll become a partner in all of this. Ortak hatta diyor. We're on Blackfoot land. Their people. Ama iyileşmiyor gibi sanki hala For Savior's sake. kafası gidip geliyor. You know, what if people used to think that unicorns are real because they actually were? Evet. Yani mantıklı aslında. Yani gerçekler ama uzun zamandır gözükmedikleri için insanlar artık yalan olduğunu düşünmeye başladı. Now, I'm a visual thinker, so. right? Yani aslında güzel bir fikir yani de. Yani çünkü olayların hem iyi hem kötü tarafını göstermek falan böyle daha önce geçmişe tarihe dair araştırma yapıp da neler olabileceğini görmek de önemli. Dad? Babası iyileşti ve ayaklandı baksana. İyileşti. Etki etmiş. Oha gençleşmiş adam resmen bir de baksana dimdik duruyor böyle. Nasıl canlı duruyor. Odell? Aha adam tam böyle çok iyi duruyor valla. Aha tümörü falan iyileştirdi yani. Tarih açıcı bir örnek. Spontaneous remission. Yani büyük ölçüde gerilemede. There's a chance this is possible. Tedavi. It could be the Kanserin tedavisi. I mean, you've checked your math and chemistry and everything. Matematik, kimya her şey kontrol ettim. We've done it.
We found my cure, Bella. Bir şey diyeyim ya. Tabii ki de bu güzel haber de. Might be curing cancer here? Bunu bütün insanlığı üretecek kadar yapabilir miyiz? Body buzzing, vibrating on the universe's frequency. Kız hala ama bu olayda kötü hissediyor. Kötü bir şeyler olacak gibi hissediyor. Oh my god. Well, but we can't. Excuse me? We can't reproduce this. Çoğaltamayız. It Shouldn't exist, not even theoretically. Hmm. It'd be impossible to synthesize. Whatever the cost. Sentezlemek imkansız diyor. Samples. I was just looking at it. If you gave us Yani o sentez milyarlar eder şu an elindeki. produce this, sometimes science can only be humbled in the face of nature. Yani bunu yapamayız diyor. There's no. Then we may need a new head of pharmaceutical fucking research. Evet kesinlikle yani. Ya şu an sadece tek bir kişinin lafına bakıyoruz. Bunu aslında yani böyle açgözlü bir firma niyetine değil de bütün dünyaya yaysak abi. Bu bilgiyi bütün dünyaya yaysak. Yani bu hayvanı aldığını söylemeyin. Sadece verileri dünyaya yaysak ve bu veriler üzerinde bütün dünya araştırma yapsa belki de bir çözüm yoluna gidilebilir bu arada. Sadece tek bir kişinin fikri yerine. Ama bu hayvandan aldığı söylenilmememiz lazım. Çünkü bu sefer herkes hayvanı burada kesip parçalamaya falan gelir. Whatever's happening, Roll up your shirt sleeves, partner. Ortak. He, ortak diye artık. Güzel. Elemanın dediği gibi bastırıyor. Bulduğu her şeyi. Excuse me? FDA get their grubby. Ama kime sunacak işte? Kim dinleyecek? Just think. Can I just have it? Evet kimse dinlemeyecekti tabii ki de. This is a cool out. Herkes şimdiden satmaya falan başlıyor ürünü. What's going on? oh my gosh, I've never seen so much money before in my life. Satmaya başladılar yani ellerindekileri satmaya çalışıyorlar şimdiden. But we can't take it. Kız sonunda söylemek istediğini söyleyebiliyor. I've been doing some research. Araştırma. Söyle bize. The cloisters, remember? don't, She said it was her sorry, favorite museum when she was little. Şu an yani parayı önemsediği için şu an senin dediğin hiçbir şeye katılmayacak baba. Over and Yani over. And, you know, people always thought that they were a bu olayın sonunda işte which was commissioning art making as a way to enforce obedience. But that doesn't yani aslında bu aslında çizimler metaforik bir olay aslında. If unicorns are real, Yani kendi içinizde çatışma ya da katliamlara yol açacak falan gibi sen bir şey diyor sanırsam. Would you have us do? Leave it outside to rot? yes. No one is suggesting that. Evet diyor. It's gonna help. We can't. Bad things will happen. I can feel it. Bence olay şurada. Yani Things. Şu an bu alet sadece tabii de bunu para için bunu yapmaya çalışıyor. Tabii ki insan bir yerde belki bir kıvılcım insana yardım etme gibi bir şey de vardır ama ya belki de bunları cidden insanlığın faydası için yapsalar böyle bir sorun yaşanmayacak belki de ya. Proud of you for it. Ya belki de yaşanır yine ama ya, ben bu konuda Riley'e katılamıyorum. Yani Riley tabii ki de bir şeyler gördüğü için, önceden gördüğü için ve bu olayların daha önce yaşandığını bildiği için işte en azından hislerinden kaynaklı kötü bir şeyler olacağını biliyor. Fakat abi yani burada böyle bir ilaç var ki yani dünyadaki bütün kanserliği falan her şeyi iyileştirecek bir ilaç. Oha gökyüzüne bak. Yani bir şeyler sıkıntılı olacak bu arada belli. Oh. Yani bunun bir şekilde üretilip de işte dünyaya aslında aktarılması lazım. Ama sadece bunu tek bir kişi aracılığıyla değil ve bunu bencil amaçlarla değil. Para gibi değerleri elde etmek için kullanılmaması lazım. Aha yine nefes alıp verdi. Gördün mü? Yine dirilmeye başlıyor hayvan. Yine telefon telsiz falan gidiyor. Bunu yaşamıştı daha önce. Bir şeyler geliyor. Tekbozatlar falan geliyor sanırsam. Kapı da açıldı. Gelecekler sanki öyle hissediyorum. Evet geliyorlar. Kan gövdeyi götürecek gibi geliyor sanki. Aynen. Her teknolojik alet bozuluyor. Dışarı hafiften bir parlama var. Bir şeyler dönüyor. Evet tam böyle kafasına oluşturduğu senaryo gerçekleşecek. Gökyüzü sanki acı çekiyor gibi. Okey. Ama hala bir inlemeler geliyor. Adam öldü. Aynen bir şey arkasından sapladı. Evet kanlı bir şey olacağını düşünmüştük. Kanlı bir senaryolar yaşayacağımızı biliyorduk. Koş kaç. Kaç. Evet korkunç olacağını biliyordu. Kaç. Hala alıyor. Alma oğlum. Onun için zaten geldiler.
Gidi saklan. Saklan. Hayır, hiç kafanı bile çıkartma. Boş ver. Geliyor. Geliyor. Oh. Elliot, yardımına ihtiyacımız var. Hadi ilk defa bir babayı oyna. Heh, güzel. Çıkarttı. Çok karanlık, hiçbir şey göremeyiz ama çıkarttı kızı. Baksana, bir tekmesi falan arabayı ittiriyor. Abi The Boys sahnesine benzedi. Adam kafasını ezdi. Bakma, hiç kafanı kaldırmadı. Aa, arabanın etrafında dolaşıyor. Ama o hayvandan hızlı mısınız? Ah be. Peşine takıldı. Kız başardı ama adam dışarıda kaldı. Lan dinleseydin kızı. Kız başardı. Ha, senin kokunu alıyor. Senin masum olduğunu falan anlıyor. Tamam. Senin kokunu alıyor. Aa, boynuzunu mu yakınlaştırmaya çalışıyor? Evet. Boynuzunu yakınlaştırmaya çalışıyor. Yine dokunacak, evet. Bir şeyler göstermeye çalışıyor. Ah, yine olmadı. Yine bildiri engel çıktı. Daha fazla var ve geleceklerdi. Evet, söyledi kız size açıkçası. Spesifik bir uyarı mı? I'm saying something. Because it's not just the research. Ha, güzel, tamam. Ha, yani tekrar her şeyi bağıra bağıra söyle, belki bu sefer dinlerler. One, so yeah, she might have it. Adam kızın reddenin tarafını savunuyor. No bad ideas, Ray. Not to be a size. Hala kızın tarafını hiçbir zaman savunamıyor. Doktor Cavan ne diyecek? Strip mine another one. Come on. Ha, dışarı çıktı, bir tane daha almak istiyorlar. O yaralı olanı da gidip de avlamak istiyorlar. Imperative. Ki ellerine daha fazla bu kaynaktan olsun. We do this not for our own benefit. Hadi lan, kendi çıkarlarınız için olmasa bunu direkt yani en azından formülü ya da aldığınız verileri bütün dünyaya yayardınız. All right. Okay. Etini yiyor. What if Ridley? We take the little one with us. Evet, etini yiyor. Keeping. His partner is no partner of mine. If you can't see Evet, bunu Let's do your thing. kız anladı, nasıl yani etin yediğini gördü, nasıl iğrendi falan böyle. Adam hala ama parayı almak için orta yolu bulmaya çalışıyor. Orta yol değil, hala bu adamlarla bir olmaya çalışıyor. We can't be a part of this anymore. Evet, bunun parçası olmamamız lazım. Gitme onlarla. Çıkarımızı korumam lazım diyor. You know, we'll finally be set. Hala nihayet rahata erişeceğiz, hala para derdinde. Oh, can you please stay with me? Hadi lütfen bir kere olsun doğruya şey yap Elliot. Gidiyor. For this someday. Yok, tamam. Babadan hiçbir ayrı yok. Doesn't it feel like it's kind of how we might have wanted to go? Hayır, gelmiyor. Böyle ölmek istemezdi, eminiz. Yani sırtından böyle tek boynuz geçmesi. Pursuit of science. Tek boynuzu atın, tek boynuzu geçmesi falan böyle sanki bir lanet gibi geliyor kulağa. Of course he is. Cepledi. Oh no no no. No, there's no time for that. Horn first. O ölen doktor hiç umurunda değil bu arada. Sadece tek boynuzlu atı daha fazla harvest etmek istiyor. Kanı akıyor. Tek olduğundan da emin misiniz ama bu arada? Yani tek değil bence. Döktü salak bir de. Oğlum o çok değerli lan. Gramajı belki de milyar eder. Yani milyardan daha fazla belki de eder. Çünkü kanserin tedavisi yani. Hatta milyar değil, paha biçilmez oğlum. Yani sonuçta bulunmayan bir şey yani. Kanser tedavisi yok şu an. Abi ot gibi kokain gibi çekmeye çalışacak bir de salak. Senin ben kafana. Bilim için mi? Abi inanılmaz yani, bu kadar salak olmaz. Kokain gibi çekmeye çalıştı. Sesini duyuyorlar. Hala peşinden gidiyorlar. Yani tek değilse ne yapacaksınız? Then it's resurrected. Let's resurrect. Shit. Ne oldu? Turn around now. Geri dön dedi. Ne oldu ki? Yani yeniden dirilecek. Sizi mi öldürecek? Olay o mu?
all typical signs of postmortem decay and decomposition. Yani daha ölmedi diyor, iyileşiyor. Hold the phone, Ponce de Leon. You're saying it won't. Yani ölmeyecek, dirilecek tekrar diyor. I think that these things might be able to like heal themselves. That means my dad, Odell Shaw. Evet, hepsinin başı derse kendisini iyileştirecek ve size tekrar saldıracak. Kesiyor. Ablacığım yapma. Ha tamam, çekmeye başladı. It's not hurt. Run run. Aynen. Yaralı değil yani, kaç diyor. Çok da yakınlaştı. Ah, boynuzu kesti. Gotta go right now. What do the arrows mean? Aa, birden fazla var, evet anladı. Birden fazla var. Arkanızda. Temas. Yakın temas. Evet, ayaklandı gitti, yani iyileşti kendini. Kendini iyileştirdi. Rastgele sıkıyor. Ha, gece görüşü. Evet, etrafınıza dolaşıyor. Aa, gitti. Odell gitti. Geliyor. Direkt üzerinize doğru koşuyor. Ne yapacaksın? Babayı burada kaybedecek miyiz? Elliot'u. Yani bütün seri film boyunca bok gibi birisiydi. Sizi öldürmeye geliyor. Kaçın. Oh. Evin içine de girdi. Sıçtınız, tamam. Evet, kalabalıklar, tek bir tane değil. Evet, sana özellikle aşırı öfkeliler, eminiz. Hem etlerini yedin hem kanlarını tükettin. Boynuzu baksana, yani böyle masum bir şey benzemiyor, sanki bir yani delik deşik edecek ve girdiği her şeyi parçalayacak bir kılıca benziyor. Ama tabii ki de masum olmadığını da anlayacak. O yüzden saldıracak. Şu an başardığını düşünüyor ama hayır. Give me the horn. Evet. Olmayacağını biliyordum. Şimdi sıra diğerlerinde. If you'll just excuse me, pardon me, thank you. Güzel, kapıyı kapat. This is how we stop people from getting killed. Evet, evet. Baby back. Fine. Do it. Hem baban seni bunu söyledi aslında, babası Elliot'ı kullanmak için aslında buraya getirmiş. Do they ever catch these things in your... Yani görsellerine bu şeyleri hiç yakaladılar mı? Electrical equipment. Hello, hello. Aa, sinyalleri tekrar şey yapıyorlar, götürüyorlar. Taking this out and giving their child back. Kesin yani hayatta kalmak için bunu yapmanız lazım. Point in... Then we draw straws. Çöp şekeriz, mantıklı. It's only fair. Adil lan bu. Generally not very scientific, no. Exactly. No, no. Aa, bu durumda öyle. Who is most familiar with the gate? Aa, seni göndermeye çalışıyorlar. Aslında mantıklı da. You can't just volunteer me to go out there. Years of service, and we have never asked anything of you except... Hadi lan oradan. It's not like I'm the fucking gate guy. Heh, güzel. In this. Oh, you do. I knew that. You are the Elliot umarım gerçek yüzlerini görüyordur. Aa, doktora buna katılıyor. En iyi sen biliyorsun diyor kapıyı. You get the gate, we get the car. Now, who'll take the dead one out? Öyle olanı çıkartıp da doktora düşüyor. families. Hayır, aynı şeyleri adak vermiyor tabii ki de. That career benefits. Sure. All I'm saying is Elliot her zaman kariyerine öncelik verdi ailesinden. Belli. Bunun farkındayız. take care. You should be okay once they see the baby. Bebeği ama teslim edecekler mi? Bence buna izin vermeyecek aile. Let's go. Which card do we take? Neredeler? You have the keys. That one. Gökyüzü çok kötü gözüküyor. Korkunç gözüküyor. Bir şeyler dönüyor. Riddia'na bir şeyler, bir sıkıntılar var. Arkanda. Arkanda bir hareket var. Shepard hala tutturmaya bakıyor salak. Hala tek boynuzunu tutturmaya çalışıyor. Yukarıdan mı görüyoruz? Geliyorlar. Evet, geldiler. We hope this makes things cool. He. Boynuzunu kestin hayvanın. Kaç kere öldürdünüz. Tabii umarım yine dirilir ama boynuz olmadan nasıl dirilecek?
Boynuz olmadan dirilemez belki de. Evet geliyorlar. Senin için geliyorlar. What do I do? Ridley'e soruyor artık. Boynuz. Boynuz istiyorlar belki de. Hayvanı iyileştirmek için. Nereye gittiler? Birden karşımıza çıktılar. Okey. Okey. Yani korkunç bir şey. Çok korkunç. Are you gonna share it with us? With it. Zayıf noktaları mı? And our courage, and I think Ridley here knows what that is. A pure-hearted. Saf kalpli bir kız. Aa, bunu anladı adam. Wait, I'm sorry. What are you saying? Yani Ridley bunları evcilleştirebilir diyor. Ridley bunu tek bonzatlara sunalım diyor. My fault. It's all my fault. Geliyor. Evet, sesini duyuyoruz. Listen to logic. You need to listen to reason. That is the only way we're. Evet, adam kafayı yemek üzere. Tek boynuz tutturuyor adam. Boynuz tutturuyor. Then we have to be prepared to use her as bait. You understand? Ridley'i yemeğe kullanmak istiyor. Actually, you know what? I'm afraid the time has come for me to tender my resignation. Heh, sonunda Elliot biraz koy ya masaya yumruğunu. Are you vaping? Do you vape? Evet, sonunda yani o kadar çok yani kafam başka yerde ki bunu bile fark etmedin. Evet, kafayı buldu. Kafayı buldu. Kızı kurban edecek bir şekilde. Kurban etmeye çalışacak. Geldi. Evet, hemen dibimizde. Aynayı camı kırıp içimize girebilir. İstediği gibi. Kapıyı kırıyor. Çıkın. Hadi gidin buradan. O kapıya bakan adam nerede ya? İsmini hatırlayamadım şu anda. O kaçtı mı bile çoktan? Aa, elektrikler geldi en azından. Biraz daha en azından aydınlık göreceğiz. Oha, merdivenden falan da çıkıyor hayvan. Kapıya fazla yaklaşma. Hayır, açma bile. Parlama işte, o boynuzun parlaması. Evet, geldi. Bakma. Gir içeri. Evet, geldi dedim yani. Gir içeri. Boynuzu verin, belki bilmiyorum ne işe yarar da. Evet, boynuzu aldı ve ilerlemeye devam ediyor. Man, Griff did find my bow. Now I feel bad. Griff nerede? Merak ettiğim konu. Kapıyı aç, sonra ne yaptı? Maybe if I filed off a little bit more of this one. Hala tutturmaya çalışıyor boynuzu. Aa, içi boş. Doktor bakmış, doktor almış sanırsam çok. Doktor almış, ayırmış sanırsam ama ne yapmış sonra acaba? Öldü doktor ki zaten de. I think I made a mistake. Ah, bir tane hata yaptın. Aa, sen mi aldın boynuzu? Ulan Elliot. I was afraid we get nothing. Hala aynı şeyi düşünüyor. I'm sorry. I'm the one you're stuck with. Abi, Elliot'tan nefret ediyorum. Şimdi ne olacak yani? Ölümümüze yol açtı Elliot. Elliot yüzünden yani aslında bu olay bitebilirdi. Elliot yüzünden devam ediyor aslında. Bunu anlamış olduk. Hayvana oksijen tüpüyle falan yakmaya çalışacaklar ama nasıl bakalım. Evet. Her gidiyor diyor, geliyor. Çok yakınınızda. Evet. Çok yakınınızdaydı. Ayak sesi yakınlaşıyordu. Hemen annesini babasını da kaybetti. Ama kendi artık özürleri. Karşısı okunu atıp da kurtarmaya bile çalışmadı açıkçası. Ulan yani cam kapıyı kapatıp da kendisini yönetmeye çalışıyor ama tamam da yani o cam kapıyı bir tekmeyle kırar ya. Evet, tüpe sıkacak ki hayvanı öldürebilirsin ama kendi annesini de yok edecek. Yapmadı. Eğer çünkü açgözlüğünden yine yapsaydı hayvanı öldürürdü ama hayvanı öldürmek istemiyor. Hayvanı harvest etmek istiyor, tüketmek istiyor. Onun için yapmadı bu arada. Yine kendi açgözlüğünden yapmadı. Of, peşinde. Bak güneş
Sabah olmuş bile. Belki de Griff'i bulabilirsin. Griff eminim şu an kaçmaya hazırlanıyordur. Aa. Shepard geldi. Evet. Riley'i kullanarak işte bu hayvanları ele geçirmeye çalışacak. Hayvanları tüketmeye çalışacak bu sayede. You don't know anything. This is my destiny. Evet, kafayı yedi iyice. Geliyor. He, şimdi ilk defa hayvanları böyle gündüz gözüyle göreceğiz yani. Hep çok karanlıkta, hiç böyle düzgün bakamadık. Ne kadar majestic, ne kadar büyüleyici olduklarını görmedik. Ama baksana vallahi çok korkunç dişleri falan böyle. Evet. Öldürmedi gibi, zarar vermedi gibi. Evet. Tam da Shepard'ın söylediği şey yaşanıyor. Cidden iple bağlamaya mı çalışacaksın? Hayır. Now can you please just let me go? Shut up. Please. Başardı ama yani. Daha var. Bir tane daha var. Bu da anne olan. Evet, onun da ayağını bağlamaya çalışacak. Bu yöntem bu. Anladık yöntemi ama. Finish tying these things up. Get them locked away. Ama kızın gönlü razı olmuyor ve Elliot ne yapacak? To do. Öldürdü. Okey. Elliot da... Ne? Birbirlerini öldürdüler. I don't know. Ow. I didn't really plan it out. Belli planlamadığını fark ettik. Ha, kana ihtiyacım var diyor. Ama evet. Tamam, bu işini bitirdi. Evet. I need to get you help. Help me, please. Tek boynuz belki yardımcı olabilirim ama tek boynuz at. Bence adamı burada kaybetmeyeceğiz ya. Bir şekilde tek boynuzlu kanı ya da hayvan bir şekilde bize yardım edebileceğini düşünüyorum ben, belki de. Böyle mutlu sonla böyle bir düşünmüyorum. Umarım bitmez böyle yani. Elliot'ı seri boyunca, bölüm boyunca, film boyunca hiç sevmedim Elliot'ı. Fakat şimdi en azından sonunda kahramanla oynadığı için öleceğini pek düşünmüyorum ya. Bir şekilde tek boynuzat yardımcı olacak gibi geliyor. Evet. Geliyor. Hissediyorum bir şeyler olacağını. İkisini beraber bir şekilde büyü mü yapacaklar, bir şey mi yapacaklar? Evet. Belki de, ya da anıt mıydı bu? Aynen, güçlerini birleştirip de ikisini de diriltmeye çalışacaklar belli. Evet. Biliyordum böyle bir şeyler olacağını da nasıl olacağı belli değildi. Evet, başladığımız yere geri döndük. Elliot dirildi. Ölümü düzelttiler bu arada ya. Yani mucizevi bir şey. Tabii ki de. Raddi'nin filmin başına görmek üzere olduğu şeyi şimdi Elliot da gördü. Bir dakika, kendilerini mi öldürdüler? Yok, ölmediler değil mi? Hani ölmediler. Yaralandılar sadece ama ölmediler. Gittiler, tamam. Bunca şeyi nasıl açıklayacaklar? Bu da var. Polisleri getirmiş. Griff. Acaba katilsiz gibi mi gözükeceksiniz? Evet, katilsiz gibi gözükeceksiniz. Tutuklandılar. Ama yani Griff bazı olayları açıklayabilir sanki. Evet, iyi bir avukata ihtiyacınız var. Hatta dünyanın en iyi avukatına. İşin komik kısmı, babası zaten avukat. Evet. Ama memnun gibiler. Ya keşke ama belki Griff'i de ortak koşup da bu üçü beraber başka bir yalan söyleselerdi. Tek boynuzu at yerine yani o tarz tek boynuzu atın boynuzu gibi bir silah sahip olan bir katil geldi de bunları böyle zarar verdi, son anda polisi görüp de kaçtı falan desek böyle. Deseydik. Ama Griff'i tabii ki de önceden yakalayamadık da böyle bir yalan ortak koşamadık da. Polise bir şeyler görüyor sanırsam. Ne görüyor? Tek boynuz at, evet.
Griff şu an korkmaya başladı. Camı kapatıyor. Abi böyle bir şey dünyaya nasıl açıklayacaklar? Bu da bir mevzu. Yani böyle bir şey açıklamaya çalışsalar bütün dünya buraya gelip de işte bu hayvanlara zarar vermeye çalışır. O da var. Yani çok daha güçlü silahlarla gelirler yani. Ne oldu? Kemerlerini niye bağlıyorlar? Bir şey olacağını anladılar. Evet, bir şey olacağını anladılar. Bu neydi? Şimdi tek boynuzlu at arabaya saldırdı ama neden? Kendi kafasınca bu Elliot'la Ridley'i kurtarmaya mı çalışıyordu ki? Ama şöyle bir şey de var. Polis o zaman öldürmesi lazım. Ve yani bunu zaten çoktan polis karakoluna, polis şefine falan bildirildi olayların, böyle tek boynuzlu at falan gibisinden olaylar bildirildi. Tabii ki bunu dünyadaki kimse inanmaz. Ama başka bir polis şahit de şimdi arabayı süren polis kadın da işte bunu gördü ya. Ve bunu da doğrulayacak kişi sonuçta. Bu yüzden eminim buraya görevliler gelecektir yani. Ya bu dünyaya nasıl açıklanacak? Ve açıklandıktan sonra en azından bari şey bahsedilmese, bunların iyileştirici etkileri olduğu bahsedilmese de bu sayede hayvanlar rahat bırakılsın. Çünkü iyileştirici etkilerin ya yine ama hayvanlar rahat bırakılmaz. Çünkü insanlar bu canlıları görmek için ya da müzelerde sunmak için ya da eğlence amaçlı sadece duvarına asmak için bile işte eminim milyarlar ödeyecek kişiler vardır. Milyonlar ödeyecek kişiler vardır. Şimdi bir problemse ya problem değil de benim için önemli bir mevzu. Tabii ki de bu milyarderlerimiz Shepard olsun, Odell olsun, Leopard olsun, bunlar hep kötü kişilerdi. Yani bunlar hep bencilce davrandılar. Hep ceplerini düşündüler. Para odaklı bu basmaya çalıştılar bu hayvanları. Para odaklı harvest etmeye, toplamaya çalıştılar. Fakat sonuçta kanseri iyileştirme, hatta ölümü iyileştirme gibi bir etkileri vardı bu hayvanların. Yani bu hayvanlar aslında ölümü iyileştirmek için kullanılması bence gerekli olabilir ya. Gerekli hatta yani. Çünkü tabii ki de canlılara değer veriyoruz. İlk başta da söyledim bunu. Canlılara değer veriyoruz. Ve canlıların ölümü bizi de özer. Ölmelerini istemeyiz. Fakat canlılara zarar vermeden, yani mesela nasıl bir ineğin sütünü sağmak gibi olsun. Sadece sütünü sağmak demeyeyim yani ya. Bir şekilde onları toplayıp da hem böyle çiftleştirerek normal çiftlik hayvanı gibi işte bakıp da bir şekilde onlardan ilaç üretmeye de devam edebiliriz. Ama bunu sadece tek bir firma değil de bunu dünyaya yaysak bunu hem etik çerçeveler içerisinde yapmaya çalışırız. Hem de insanoğlunun, çünkü bu kurtuluşu anlamına geliyor aynı zamanda. Yani sonunda Elliot'a yaptığını gördüğümüz şekilde ölümü engelleyebiliyor. Kanseri falan tedavi edebiliyor. Bir sürü şey yapabiliyor. Yani bütün hastalıkları tedavi gibi gözüküyor. Bu çok önemli bir gelişim olur aslında insanoğlu için. Ama tabii bunların hepsinin etik çerçevede yapılması lazım yani. Bu da önemli bir konu. Yani ilginç bir filmde. Tek boynuzlu at. Başlığında ilk bakın tek boynuzlu atın ölümü deyince lan dedim acaba fantastik bir şey mi göreceğiz yoksa bir şey metafor mu yapılıyor? Belki de bir kişiye metafor yapılıyor da olabilir gibisinden diye ilk başta düşünmüştüm de var. Çünkü hiç kapak fotoğrafına bakmadım. Sadece oyuncunun Jenna Ortega oyuncusunu sadece görmüştüm işte. O kadar. Ama fantastik bir şey olacağını da düşünüyordum. Cidden fantastik bir şey çıktı. Ve böyle büyüleyici bir şey beklemiyordum yani. Ama daha önceden de duymuştum bu tek boynuzlu atın iyileştirme etkisi. Harry Potter'da falan da görmüştük hatta, ya da başka eserlere falan konu olmuş bir mevzu. Tek boynuzlu atın kanının iyileştirici özelliği, mor kan renkli olması falan böyle eserlere konu olmuş bir detay. Ama tabii ilk defa bu kadar korkunç bir şekilde görüyoruz. Tabii bazıları için korkunç görünmeyebilir. Hatta sondaki sahnede mesela hayvan gözümüze iyi gözükmeye de çalışmışlar. Sondaki sahnede boynuzu öyle keskin, sivri falan değildi. Baba mesela tek boynuzlu at siyah değildi. İkisi de hepsi hatta beyazdı, böyle bembeyazdı. Böyle kraliyet beyazı vardı üzerlerinde. Boynuzları daha düz ve sivri, daha düzdü, böyle pürüzsüzdü. Ama bu filmin bu aşamasına kadar ki halleri ise boynuzları mesela sanki böyle bir yere çivi gibi deşip çıksın falan gibisinden değildi. Deştiği yeri çıkarken zarar versin, parçalasın gibi bir şey. Yani kirpin mesela kirpikleri olur ya, böyle çengeli falan olur, girdiği yerden zor çıkmasın ya da girdiği yerden çıkarken parçalayacak şekilde boynuzları tasarlanmıştı. Bu da daha ürkütücü yapıyordu açıkçası. Bunun için ilginç buldum açıkçası tasarım şeklini. Ama neden yaptıklarını anladım. Filmin belli bir aşamasına kadar, sonuna kadar hayvanları korkunç bir şekilde bize göstermeye çalışmışlar. Ama filmin sonundan sonra o Elliot'ı ve Radley'i kurtardıktan sonra hayvanlar yani çok iyi göstermeye çalışmışlar. Bu da güzel dokunuş olmuş bence. Evet, değişik bir filmdi. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka filmlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.